Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Benim çekerken en çok keyif aldığım, yani fiyat performans kralı en iyi telefonları birlikte inceleyeceğiz. Açıkçası en çok önerdiğim bazı cihazların fiyatları ciddi anlamda arttı. O yüzden bu serinin bir önceki videosunda, yani 3 ay önce çektiğim videodaki telefonların birkaçı bu listede yok. Ama onların yerine fiyat olarak çok daha iyi konuma gelen cihazlara yer verdim. Öncelikle biraz hastayım. Sesim de biraz farklı geliyor olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Son 2-3 gündür her yerim ağrıyor. Ama yine de bu videoyu çekmem gerekiyordu. Ve baştan belirteyim, bu videoda her zaman olduğu gibi herhangi bir sponsorluk yok. Benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Ve bana destek vermek, bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her zamanki gibi serinin devamı tamamen size bağlı. Ve bu telefonların hepsinin en ucuz ve güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsiniz. Şimdi hiç uzatmadan bu piyasada alınabilecek en ucuz fiyat performans telefonumuza başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Geçtiğimiz sene gördüğümüz A54 ile A34 arasındaki tasarım farkı artık yok. Hem ekran kısmı hem de arka taraftan birebir tasarımlarla karşılaşıyoruz ve A30 serisinde yıllardır kurtulamadığımız damla çentik ve kalın çene yapısı artık yok. Delik çentikle beraber tam bir orta segment havası yakalanmış. 6.6 inç Super AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz tazeleme ve 1000 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Fakat görsel deneyim, renk dengesi, kontrast oranı yönünde yine çok başarılı bir ekranla karşı karşıyayız. Aslında günlük kullanım arayüz performansı uygulama açılışlarında 5 nanometrelik bu işlemcimiz çok da fazla ısınmıyor. Fakat Exynos 1380 oyun için çok uyumlu bir işlemci değil. Normalde 60 FPS potansiyeli olsa da pek çok oyunda kısıtlamaya gidiyor ve 30-40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz. Genel kamera performansı A34'ten net şekilde önde. Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. 5000 mAh batarya, 25 Watt hızlı şarj desteğini görürken kutu içeriğinden yine bir adaptör çıkmayacak. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi yine bu cihazın en önemli artılarından. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görürken IP67 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. İkinci sırada 15-16 bin bandında alınabilecek açık ara en iyi telefon, ikinci nesil 2024 versiyon S21 FE'yi görüyoruz. Tasarımsal açıdan S21'e oldukça benzeyen ve premium bir cihaza karşılaşıyoruz. Burada alüminyum bir yapıya yer verilmiş, 7.9 mm kalınlık ve 177 gramlık bir ağırlığa sahip. Boyutuna oranla da gayet hafif bir cihaz ve ekran kısmında da kesinlikle üst seviyede. 6.4 inç dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlüğün yanında 401 ppi piksel yoğunluğuna sahip. 120 Hz tazeleme, HDR10 Plus gibi üst seviye teknolojileri de bu ekranda görüyoruz. Ve ikinci nesil S21 FE'yi ilk versiyondan ayıran en önemli fark kesinlikle donanım. Burada Snapdragon 888'i görüyoruz ve bu fiyat bandında X6 Pro dışında en güçlü işlemci diyebilirim. 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelirken oyunlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmında ana kamera ve ultra geniş açı 12 megapiksel. Ana kamera f1.8 ve optik imaj sabitleyici ile gelirken f2.2 ultra geniş açı kameramız da var ve 8 megapiksellik makro kamerayı da görüyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 4K'da gayet stabil, pürüzsüz videolar çekebiliyoruz. Batarya kısmında 4500 mAh'lik batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğine sahip ama kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. Stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip. Android 13 ve One UI 6.1 ile gelirken 2 yıl daha güncellemeleri alacak. Üçüncü sırada bu bütçelerde performans ve oyun için bir telefon alacaksak benim çıktığı günden bu yana değişmeyen favorim Poco X6 Pro. Özellikle işlemci ve ekran kalitesiyle çok ciddi şekilde öne çıkıyor. iPhone 15'lerde olduğu gibi biraz daha yuvarlatılmış bir kasayla gelirken 8 mm kalınlık 198 gramlık ağırlığıyla ağırlığı bize biraz hissettirebiliyor. 6.67 inçlik Full AMOLED kristal res bir ekran kullanılmış. Çözünürlük kısmında Full HD Plus bir ekranla karşılaşıyoruz ama burada çözünürlük arttırılmış durumda. Buna bağlı olarak da
da PPI değeri bayağı yükseldi. 446 PPI'lik bir değeri bu ekranda görebiliyoruz. Bunun yanında Dolby Vision, HDR10 Plus gibi yine üst düzey teknolojileri bu ekranda görebilmek mümkün. 1800 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor ve X6 Pro'da Dimensity 8300 gibi çok başarılı bir işlemciyi görüyoruz. Antutu'da 1.400.000'in üstüne çıkabilirken Snapdragon 8 Plus Gen 1'den de daha başarılı bir işlemci ki bu fiyat bandında performansıyla rakipsiz bir telefon diyebilirim. Şu anda piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlarda 60 FPS'te rahatlıkla çalıştırabilirken PUBG gibi oyunlarda da kayıpsız 90 FPS veriyor ve kamera kısmında da 64 megapiksel f1.7 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 16 megapiksel Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var. 4K 30 FPS'te de videolarda hem Ace hem de OIS'i aynı anda kullanabilmesiyle titreşimleri çok daha iyi bir şekilde engelliyor. Orta segment bir cihaza oranla video performansı başarılı diyebilirim. 5000 mAh'lik batarya 67 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle de birlikte geliyor. HyperOS ile beraber arayüzde, menüde gerçekten yağ gibi akıyor. Oldukça kararlı ve tepkisel bir şekilde çalışıyor. Burada yine stereo, Dolby Atmos destekli bir hoparlörü görebiliyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G ve NFC desteğini görürken ekran altı parmak izi okuyucuyla da birlikte geliyor. 4. sırada 20.000 sınırında hem performans hem ekran hem de batarya konusunda gerçekten rakipsiz bir telefon ve normalde 23-24.000 bandında bulabildiğimiz şu anda 20.000'e kadar gerilemiş durumda. Yani Poco F6'dan bahsediyorum. Kameraların yerleşimi ve tasarımı artık daha hoş ve cihaza daha da profesyonel bir görünüm katmış. Arka tarafta mat bir cam yüzey kullanılmışken çerçeveler plastik. Fakat ben aynen X6 Pro'da olduğu gibi kasa yapısı olarak Poco F6'nın da ucuz, kalitesiz bir hissiyat yaratmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlıkta 7.8 mm kalınlık ve 179 gramlık bir ağırlığa sahip ve bu kez gerçekten ince ve hafif bir telefonla beraberiz. 6.67 inç Full HD Plus 120 Hz tazelemenin yanında 5 milyona bir kontrast oranı, 12 bit renk derinliği, HDR10 Plus Dolby Vision desteğiyle Xiaomi ekranı dolu bir şekilde karşımıza sunmuşken hem akıcılık hem de görsel deneyim yönünde yine bu ekran bir amiral gemisini de aratmayacak seviyede. Şimdi Ozan, F6'nın en büyük olayı ne derseniz burada kesinlikle en önemli kısım donanım tarafı. Snapdragon'ın en güncel ve ilk kez Poco F6'da gördüğümüz 8S Gen 3 işlemcisiyle karşılaşıyoruz. 4 nanometrelik bu işlemcimiz performans anlamında performans olarak 8 Gen 2 ile başa baş bir seviyede. Zaten oyunlarda da piyasadaki tüm oyunları en yüksek ayarlar 60 FPS, düşük orta grafik arasında da 90, destekleyen oyunlarda da 120 FPS'i rahat verebilecek. Kamera tarafında üçlü gözüken fakat ikili bir kamera ile karşılaşıyoruz. Burada 50 megapiksel ve diyafram açıklığı ciddi anlamda düşürülmüş. Bu sayede fotoğraflar ve video tarafında ışığı daha dengeli alabilecek. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve ön tarafta da 20 megapiksellik Full HD 60 FPS çekebilen bir kameramız var ve nihayet arka kameraya da 4K 60 desteği geldi. Artık video performansının da iyileştiğini söyleyebilirim. Bataryada 5000 mAh'lik bataryayı ve 90 Watt'lık hızlı şarjı görüyoruz. Kutu içeriğinden bu adaptör de çıkıyor. 90 Watt'lık adaptörün kutudan çıkması çok önemli bir artı. Android 14 ve HyperOS ile beraber geliyor. Stereo Dolby Atmos hoparlörler kullanılmış. Suya ve toza karşı da IP64 ile 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. 5. sırada özellikle kamera deneyimi benim için birinci öncelik ve aldığım zaman uzun ömürlü kullanmak istiyorsam S23FE 20.000 bandının en iyisi diyebilirim. S23FE. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, 6.4 inç dinamik AMOLED 2x panel ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 120 Hz adaptif bir yenileme burada sunulmuş. Telefonda bir şeyler izlerken günlük kullanımda gayet canlı ve akıcı bir ekranla karşılaşıyoruz. Ama önceliğiniz oyun değil, genel kullanım, sosyal medya, ortalama bir kullanıcıysanız verimlilik ve batarya olarak da bu fiyatlarda en mantıklı telefon diyebilirim. Burada Exynos 2200 işlemcisini görebiliyoruz. Oyunlarda en üst ayarlar 60 FPS'i rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Videolarda 4K 60 FPS OIS
OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. 4500 mAh batarya 25 Watt hızlı şarjla beraber geliyor ve kutu içeriğinden herhangi bir adaptör çıkmıyor. 6. sırada eğer uygun fiyatlı ve iOS bir cihaz istiyorsam ve bütçemi de 30.000'in üstüne çıkaramayacaksam iPhone 12 gayet mantıklı. Genel hatlarıyla hala güncel bir cihaz gibi hissettiriyor. Özellikle köşeli kenar yapısı çok daha net bir deneyime sahip. Elinize aldığınızda arka kapak cam, çerçeveler alüminyum, malzeme kalitesi baya üst seviyede. Arka kapağın biraz parmak izi bıraktığında söylemeden geçmeyeyim. iPhone 12 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken ekranın renk başarımı, kontrast oranı ve doygunluğu tam bir amiral gemisi düzeyinde. Dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 1200 nit maksimum parlaklıkta bize hiçbir ortamda görme zorluğu yaşatmıyor. Desteklediği teknolojilerde de yok diyebilirim. Ekran olarak iPhone 14'ten de farksız bir konumda. Burada ilk 5 nanometre işlemcilerden A14 Bionic her oyun için en üst ayarlarda 60 FPS'i rahatlıkla verebildiğini söyleyebilirim. Oldukça verimli bir işlemci. Uzun süreler oyun oynasak da hiçbir şekilde ısınmaya bağlı bir sorun veya rahatsız edici en ufak bir problemle karşılaşmıyoruz. 4 GB RAM iOS için gayet yeterli. Arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel, ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 FPS destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatına oranla kesinlikle hak eden bir düzeyde. Tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. 2815 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Kablosuz şarj desteğimiz de var. 7. sırada benim bu listedeki favori telefonlarımdan yani S23'ü görüyoruz. Dinamik AMOLED Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz adaptif bir yenileme ile geliyor. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. OIS ile beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Ve son sırada eğer bütçeyi 50.000'e çıkaramıyorsak bu noktada benim de bir yıl ana telefon olarak kullandığım iPhone 13 gayet mantıklı. iPhone 13 çok net şekilde premium hissettiren ve oldukça dayanıklı bir yapıya sahip. 6.1 inç XDR OLED Retina bir panelle gelirken dokunmatik hassasiyeti, tepkisellik yönünde de çok başarılı olduğunu söylemem gerekiyor. 60 Hz olması evet bir dezavantaj. Desteklediği teknolojilerde yok diyebilirim. 5 nanometre A15 Bionic bizlerle birlikte. Geekbench 6'da iPhone 13 şu anda Android'in en tepesinde olan cihazlarla başa baş seviyede. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max ile birebir aynı. Sensör Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60 FPS desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Batarya kısmında da 3227 mAh batarya ve 20 Watt hızlı şarjla beraber geliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım, yani son bir değerlendirme yaparsam eğer bütçem 10.000 ile 15.000 bandında hem kamera hem ekran hem de uzun ömürlük tarafını düşündüğümde bu fiyat bandının şu anda en iyisi kesinlikle A35, ama bütçeyi 3000 civarı artırabiliyorsam ikinci nesil S21 FE, Snapdragon 888 ve özellikle kameranın video tarafında ciddi
ciddi anlamda öne geçiyor. Ama benim için kamera, malzeme kalitesi, tasarım çok da önemli değil. Benim birinci önceliğim en ucuza en performanslı cihaz diyorsanız X6 Pro 16.000 bandındaki fiyatıyla kesinlikle rakipsiz. Fakat X6 Pro alacaksanız sadece 8 GB RAM'liyi alın. Çünkü şu anda 12 GB RAM'li X6 Pro 19.000 bandına kadar çıktı. Ki bu bütçelere çıkmışken 1000 TL daha koyup Poco F6 almak çok daha mantıklı. Ama benim için kamera önemli ve gündelik bir kullanıcıyım. Oyunla çok işim yok diyorsanız 20.000 bandının en iyisi S23 FE. 25.000 bandında da iPhone 12 hala alınabilir. Fakat neredeyse 4 yıllık bir cihaz olduğu için güncelleme desteği 2 yıl kaldı. O yüzden bütçeyi biraz daha zorlayıp iPhone 13 almak, uzun vadeli kullanacaksanız çok daha mantıklı. Eğer bütçe sınırım 30.000 ise de bu noktada hem ekran hem kamera hem de genel deneyimi düşündüğümde S23 tam bir fiyat performans kralı. Ama S23 alacaksanız mutlaka 256 GB'lık modeli alın. Çünkü zaten S serisinde sonradan hafızayı yükseltemiyoruz. Ve son olarak listeyi de genel anlamıyla değerlendirirsem burada gerçekten içime sinmeyen, yani birkaç noktada başarılı olsa da genel deneyimde bizi üzebilecek hiçbir cihaza yer vermedim. Yani bu telefonların hepsi tam olarak fiyat performans kralı. Ayrıca bu cihazların hepsinin detaylı incelemeleri ve bazılarının uzun kullanım testleri de kanalda var. Onları da kartlara koyacağım veya bu video bittikten sonra kanaldan izleyebilirsin. Ve serinin devamı da tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.